Selamlar. Bugün 2 kilo vişneden kompost hazırlayacağız. Vişnelerim burada aldım pazardan. Hemen şimdi temizleme aşamasına geçelim ve kompostumuzu hazırlamaya başlayalım. Tenceremi yanıma alayım. Vişnelerimin hemen saplarını temizleyeceğiz. Şöyle bu şekilde saplarını temizleyelim. Şu anda vişne zamanı ve pazarlarda bol bol var. Alın yapın. Şu mübareklere bak ya. Ne kadar da güzel. Evet, vişnelerin saplarını temizledim. Şimdi bol suda yıkayacağım arkadaşlar. Tamamdır. Hemen şimdi bol suda yıkamaya gidelim vişnelerimizi. Hemen bol suda yıkıyoruz. Kabımızı yıkayalım önce. Evet. Şöyle. Tamamdır. Bu şekilde çöpleri bitene kadar yıkayacağız. Şöyle gösterelim. Tertemiz oldu. Yıkadık. Vişneleri yıkadık, hazırladık. Kavanozlarımı da hazırladım ama ne kadar çıkar tahmin edemedim. Şansımıza gayrı. Şöyle dolduruyoruz. Çekirdekleriyle birlikte hazırlayacağız. Böyle çok daha iyi oluyor arkadaşlar. Birini doldurduk. İkinci kavanozumuzu. Toplamda 2 kilo vişneden hazırlıyorum. İstediğiniz kadar çoğaltıp azaltabilirsiniz. Şöyle bakın, çok az bir şey kaldı. Şöyle biraz yerleştirelim. Bunlar olmayacak. 2 kilo vişneden 2 kilo diyelim, yarım kilo 4 adet 2 kilo kompostumuz çıkacak. Ama bol meyveli. Tabi bu konsantre olacak. Onun için bol bol sulandıracaksınız. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde toplamda 4 şişemiz hazır olmuş oldu. Evet, vişneleri doldurduk. Hiç şeker falan koymanıza gerek yok. Bu şekilde hazırlayacağız. Şimdi üzerine su ilave ediyoruz. Şöyle yarım bardak kadar. Bakın bu şekilde yarıya kadar koyduk mu yeterli olur suyu. Şöyle. Çok fazla su koymanıza gerek yok. Şeker ilave etmiyoruz. Şeker ilavesini yerken o zaman ilave edeceğiz. Şöyle güzel bir kapatalım. 2 geri 1 ileri yöntemiyle vişnelerimizi kapatıyoruz. Kapaklarınızın sorunsuz olmasına dikkat edin. Evet, bunu da kapatalım.
Güzel bir sıkı sıkı kapatıyoruz ve vişnelerimiz şu anda hazır oldu. Şimdi hemen kaynatma aşamasına geçelim. Hemen hazırladığımız vişneleri tencereme koyuyorum. Şu şekilde. Bak, bu şekilde tencereme koydum. Üzerine suyunu ilave edeceğim. Hemen suyunu da döküyoruz. Biraz daha dökelim. Bakın yeterli. Zaten şuraya kadar sular geldi. Bu kapağını tutmasını sağlayacaktır zaten. Şöyle aralarına acık karton koyacağım. Yani çarparak kırılmasınlar birbirlerine kaynarken. Şu şekilde. Şuraya da koyalım. Aralarına. Yumurta kartonlarından hemen şu şekilde koyuyoruz ki rahat kaynasın ve çarpıp kırılmasın. O kadar uğraştık, para verdik. Bakın bu şekilde güzel bir şu araya. Tamamdır. Hemen şimdi ateşimizi de yakalım. Şöyle buradan. Şimdi kompostomuzun kaynamasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, benim kompostum kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş şu anda kaynıyor. Kaynamaya başladıktan sonra yarım saat kaynatacağız. Konserveler de aynıdır. Yarım kiloluk kavanozlara koyduğunuzda ne olursa olsun yarım saat, 1 kiloluk kavanozlarda da 1 saat kaynatmanız gerek. Bunu unutmayın. Püf noktası budur arkadaşlar. Şimdi yarım saat bu şekilde kompostoyu kaynatacağız. Vişne kompostosunu. Konserve de diyebilirsiniz. Hoşaf diyebilirsiniz. Her ne derseniz deyin ama hepsi aynı. Yarım saat kaynatmamız gerek bu şekilde. Hadi bakalım. Kompostomuz 25 dakikadır kaynıyor. Son 5 dakika. Bakın şimdi altına yakmasında bıraktım. Bunları sıcağınla bir 5 dakika daha kaynasın. Daha sonra durduracağız tabii ki de. Soğumasını bekleyeceğiz. Kavanozları hemen çıkarmayacağız. Çıkarırsak kırılma riski var. Onun için soğuduktan sonra çıkaracağız. Hadi bakalım. Kompostolarımız soğudu. Tamamen soğuması için bekledik zaten. Hemen çıkarmadık. Şöyle gösterelim. Bakın. Çok güzel oldular. Kapaklar içine göçtü. Yani tuttu. Hiçbir sorun yok. Şöyle çıkardık. Evet, gördüğünüz gibi çok da güzel oldular. İstediğiniz zamana kadar bu kompostoları saklayabilirsiniz. Yiyeceğiniz zaman ne yapacaksınız? Açacaksınız, kavanozu dökeceksiniz. Ekşi oranını biraz su dökeceksiniz. Çok ekşi gelirse biraz daha şeker oranında kendinize göre ayarlayacaksınız. Ağız tadınıza, damak tadınıza göre afiyetle tüketeceksiniz. Ama şöyle bir yarım kiloluk kavanoz toplamda 2 litre içecek olur arkadaşlar size. Yani 2 litre olur. Çünkü vişne biliyorsunuz aşırı ekşi. Ekşi ayarını yapın ve tanelerini de afiyetle tüketin. Böyle çok daha güzel. Şöyle gösterelim. Çok da güzel oldular yani. Evet arkadaşlar, umarım komposto tarifimi beğenmişsinizdir. Vişneden hazırladım. Ben 2 kilodan yaptım ama istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Kış için saklayabilirsiniz. Bu güzel meyveleri kış içinde saklayın bol bol.
Videomu burada bitiriyorum. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. En güzel videolarımdan haberiniz olsun. Haydi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel videolarda görüşmek üzere.